Baş keşiş çağırdı. Kimsin, nesin, necisin, ne değilsin. Biraz savaşın gölgesinde otostop çekmek. Bambalarda şu anda aslında hükümetle bir mücadele içerisinde. O yüzden onların bulunduğu bölgeler uçaklarla beraber bombalanıyormuş. İlk defa böyle bir atmosferde buluyorum kendimi. Uzanarak uyumuyorlar, uzanarak yatmıyorlar. Bu pratiğin adına Duhutanga deniliyormuş. Onların çile yolculuklarına şahit oluyoruz. Ve bu şekilde kendi nirvanalarına ulaşıyorlar. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve arkadaşlar sabahın bereketiyle yola çıktık. Ya mesela burada dolar bozduracaksınız ya. Doları sokakta bozdurursanız farklı, bankada bozdurursanız farklı oluyor. Bankada bozdurduğunuz zaman diyelim işte mesela 1 dolar 2000-2200 civarında ama sokakta bozdurursanız 4000-4500 civarında. Şimdi böyle olunca da tabii ki fiyatlarda farklılıklar var. Mesela ben buraya gelirken normalde 10 dolar diye geldim. Benden 2 katı aldılar, yani 20 dolar aldılar. Pahalı. Hatta internetten ödeme seçeneği olsa direkt internetten ödeyecektim. Ama maalesef öyle bir seçenek yok. Şimdi Abbas yolcu, beni bir belirsizlik bekliyor. Beni bir uzun bir yol bekliyor. Ne olacağını da pek bilmiyorum. Otostopla yani 500-600 kilometre gitmem gerekiyor. Malumunuz uzun süre sonra ilk defa bu kadar uzun otostop çekeceğim. Olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Eğer ama böyle otobüs falan gelirse de ona da kapalı değilim. Çünkü Myanmar'dayız abi, iç savaş var. Adam kaçırıyorlar burada, yani böyle olaylar yaşanmış. O yüzden çok riske atmak istemiyorum. Ama tabii ki videomun bu kısmında dedim ki size İnle Gölü'nün etrafındaki hayatı göstereyim. Bakın abi, alışveriş yapılıyor. İnsanlar bir şeyler alıyor, bir şeyler satıyor. Ve gün erken başlamış. Hello. Burası biraz daha dindar, inancına düşkün bir topluluk. İnte halkı. Karnımız da acıktı, yiyebilirsek bir şeyler yeriz. İnsanların yüzünde beyaz beyaz böyle kremler var, görüyorsunuz değil mi? Bunlara tahanaka deniliyor. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Yani de çok soruyorlar bunu. Bu tahanaka aslında bir ağaç. Burada satıyorlar böyle kocaman kocaman kütük şeklinde. Bir taşı var. Taşına böyle sürtüyorlar suyla beraber. Oradan bir krem elde ediyorlar. Böyle bir sıvı elde ediyorlar. Onlar da yüzlerine koruyorlar ki yüzlerini güneşten korusunlar. Aynı şekilde onların bu bir aslında güzellik ritüeli, güzellik rutini diyeyim. Bak dün akşam diyordum ya, hiç ses kesilmiyor. Yine aynısı hala. Tapınaktan ses geliyor arkadaşlar. Yani ses dediğim şey, kutsal metinlerini okuyorlar. Hiç kesilmiyor. Dedim ya, burası biraz ibadetine düşkün. Yani hep ilahiler, mantralar, kutsal metinler okunuyor. Ve bakın keşişler sabahki erzaklarını almak için yola çıkıyorlar. Ellerinde bir kase var. Kaselerini doldurmaya çalışıyorlar. Bak oraya gidecek, şimdi oradan ya pirinç verecekler ya para verecekler. Artık ellerinde ne varsa ve ne vermek istiyorlarsa veriyorlar. Küçük küçük çocuklar da böyle, onlar da kaseleriyle, çanaklarıyla beraber hem para topluyor hem yiyecek topluyor. O şekilde bakıyorlar. Budizm'de bu gayet normal. Yani hayatların bir parçası. Size Shan Noodle'ı göstereceğim arkadaşlar. Chicken Shan Noodle. Malumunuz Şam bölgesindeyiz. Şan eyaletindeyiz. Meşhur noodle'ları var. Shan Noodle'ı. Onlardan deneyeceğiz. Hemen çantayı şöyle bırakalım abi. Burada ne var? Restoran var burada. Is spicy? Just soup is enough. Just soup. Abla dedi ki just soup is enough abla. Çorba yeterli. Şeyden vereyim sana diyor da, şunlardan vereyim diyor. Dedim yok, almayayım. Burada çok ilginç bir şey var. Bu çay yapılıyor ya, çayın posası kalıyor. Çayın posasını fermente edip salata niyetine tüketiyorlar. Mesela bira içeceklerse falan o çay salatasıyla beraber tüketiyorlar. Değişik, ilk defa ben de tadayım dedim. Baharatlı, böyle ekşimtırak bir tat. İçerisine fıstık falan da koyuyorlar. O da buraya özgü bir şeymiş. Çaydan, yani o çayın posasını değerlendirilmesi. Her memleket bir şeyi değerlendiriyor işte. Ve noodle'ımız geldi arkadaşlar. Keşke şu şey soğanları atmayın deseydim ama artık yapacak bir şey var mı? Yok. Hemen şuradan çıbıklarımızı alıyoruz ve tadımımızı yapıyoruz. Shan Noodle. Noodle'ı bayağı kalın. Çorbası güzel ama noodle'ını beğendiğim söylenemez ya. Kalitesiz bir makarna gibi. Ya it's okay, it's okay. Abi de kusuyordu da kusura bakma diyor. Evet, o zaman afiyet olsun.
Çorbamızı içtik. Tabi burada da bir kazan kaynıyor. Değişik bir şey hoşuma gitti. Hello sir. What is inside? Black bean. Bean. Yeah. Okay. Can I take one? Take one. What is this? It's a peanuts. Peanuts. Yeah. Okay, one. How much? 2,000. 2000. Okay. 2000'miş. Bakın arkadaş burada kızartıyor. Burada düzenliyor. Bay bay. Bir şeyler yedik ama şunu merak ettim ya. Poğaça gibi içerisinde siyah fasulye var. Ondan bir püre yapıyorlar ve gayet iyi. Şu nasılmış hemen. Bu ne kadar verdim? 2000 fiyatı verdim. 22 lira falan verdim ikisine. Bizim tatlara bayağı bir yakın. Annelerimizin yaptığı yufkalar gibi. Ve Yangon'a doğru. My friend, where are you going? Ulan daha elimi yeni kaldırdım ha. Are you going to this direction? Where are you going? Here, like that. Oh, I'm playing my motorcycle oil. Is the how far here? 1 kilometer, 2 kilometers? Müthiş bir iletişim kurduk arkadaşlar. No dedi. Ama daha elimi de yeni kaldırmıştım ha. İçimden bir ses otostopun iyi gideceğini söylüyor. Umarım yanılmam. O da böyle yapıyor. Evet arkadaşlar, Myanmar'da otostop çekmek. Savaşın gölgesinde otostop çekmek. Kali. Taksi? Ha, no taksi. Haydi bakalım Myanmar halkı. Bugün Myanmar halkına olan inancım, otostop yönünde olan inancım tekrar dirilmesini istiyorum. Karşıdan gelenler. How are you sir? Good? Yeah. Bazısı bu hareketten anlıyor, bazısı da böyle yapman lazım. Herkes aynı hareketten anlamıyor. Hava ısınmadan bir tık yol alsam mükemmel olacak. Çünkü hava ısınınca çekilmez bir adam oldun. Taksi, nalet. You are going to this side? This side? Ne varsa vallahi ablalar da var ya. Bak aldı hemen, hiç ikiletmedi bile. What is your name? Okay. Melih, my name is Melih. What? Melih. Türkiye. Ủa anh đọc đã. It's okay, it's okay. Ve İnleleyke'de veda ediyoruz. Bir önceki bölümü izlemeyenler varsa tavsiye ederim. İnleleyke'de açıldık, biraz şehri dolaştık, pazarını gördük derken yine tatlı bir vlog oldu. Yola dahil. Dün akşam burada gün batımını izlemiştim arkadaşlar. Burası da çok keyifli oluyor. Genelde insanlar akşamüstü buraya gelip burada vakit geçiriyorlar. Bu yolu çok beğendim. İki tarafı böyle ağaçla dolu. Genelde pizciler şu abimin olduğu yerde takılıyor, köprünün orada. Daha havası çok iyi geldi. Şimdi şehre gideceğim, şehirler yanıyor. Yol yine farklı bir yere evrildi. Şimdi arkadaş dedi ki ben otobüse baktım dedi. Ben dedim baktım diyor, araştırdım, yok dediler dedim. Ondan sonra dur dedi ya ben dedi eski tur rehberiyim dedi. Hemen bir iki telefon trafiği yaptı. Saat 2.30'da abi bir otobüs buldu ve fiyatı da gayet uygun, güzel. Sonra dedi ki bana bak dedi biz bugün güzel bir seremoni yapacağız dedi. Bu tarzda bir yere gidiyoruz dedi. Bize dedi katılmak ister misin? Ben de ilk başta hani otostop çekeceğim için zaman kaybetmeyeyim dedim. O da dedi ki gel ben o işi hallederim. Şimdi onlarla beraber ben bu gidecekleri tapınağa gidiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum ama hikaye bir anda farklı bir yere evrildi. Bak otostoptan şu anda burada kalıyorum ve bir tane tapınakta seremoni var. O seremoniye katılacağım. Arkadaşlarım yardım edecek. Ben de etrafı gözlemleyeceğim. Bakayım ne yaşıyorlar, nasıl ibadet ediyorlar, nasıl bir atmosfer, hepsini yaşayıp göreceğiz. Arkadaşlar bunlar da sarımsak tarlalarıymış. Şuradaki tapınağa gidiyoruz. Yine ben yol boyunca bayağı bir şey öğrendim. İntalardan bahsetmiştik. İntalar gölün çocukları olarak geçiyordu. Bu şoför arkadaş da İnta'ymış. You are a Inta, right? Inta. Inta. Son of the lake. Okay. Bu insanlar suya adapte olmuş insanlar, göle adapte olmuş insanlar. Ellerini kullanmadan ayaklarıyla kürek çekiyorlar. Çok güzel hikayeleri var. So, what's his nationality? Can you say? Bamba. Bamba. Yes. Bamba. Arkadaşımız da Bamba. Myanmar'ın merkezindenmiş. Bambalar da şu anda aslında hükümetle bir mücadele içerisinde.
O yüzden onların bulunduğu bölgeler uçaklarla beraber bombalanıyormuş arkadaşlar. Burada bir iç savaş var ya. Hani burada hani sadece işte Budist, Müslüman falan kavga içerisinde değil yani. Hükümete karşı da bir protestolar var. O yüzden hükümet onların olduğu bölgeyi bombalıyor. Bu bayrakları gördüğümüz zaman da anlıyoruz ki bir tapınağa gidiyoruz. Tapınak bayrağı. Biraz gelişigüzel seyahat etmenin, bazen otostopla seyahat etmenin güzel yanları da bu. Ben bugün otostopla bir yere doğru giderken biriyle tanıştım. O beni bir seremoniye davet etti. Ve benim bilmediğim bir konu aslında yani. Daha önce Budist tapınaklarında falan kalmıştım ama ilk defa böyle bir atmosferde buluyorum kendimi. Şu anda neredeyiz? Şu anda bir Budist tapınağındayız. Şu anda bir seremoninin içerisindeyiz. Şimdi Buda'nın bir ışık yolu adı verdikleri bir eğitimi var, bir yolu var. Bazıları çile yolu diyor ona. Ve amaç kendini gerçekleştirmek, kendini bulmak. Hani nasıl işte Hinduizm'de işte Nirvana'ya çıkmak var, İslam'da, tasavvufta insanı kamil olmak var. Onlarda da işte Buda seviyesi var. Buda seviyesindeki amaç da artık manevi olarak belli bir mertebeye çıkmak. Bugünkü ritüelin amacı da bir meditasyon. Burada bir banyan ağacı var. Bakın. Daha önceki videolarda hep bahsettiğim bir banyan ağacı. Kökleri aşağı doğru geliyor böyle ayrı bir ağaç oluyor, dal oluyor. Köklenmek için çabalayan, çoğu inançta da kutsal sayılan bir ağaç. Ve burada şu tarzda çadırlar yapılmış arkadaşlar. Bu insanlar bu meditasyon süreci içerisinde uzanarak uyumuyorlar, uzanarak yatmıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şu sandalyelerde uyuyorlar. 7 günle 10 gün arasında süren bir meditasyon. Ve tabi burada günde sadece bir öğün yemek tüketiyorlar. Şimdi bir anda insanlar yemeklerini hazırlıyor. Bakın burada çorbalar kaynıyor, tatlı atıştırmalıklar. Burada yemekler hazırlanıyor. Hepsi bir kaba konup karıştırılıyor. Karıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Bakın mercimekler, yumurtalar, sebzeler, patatesler. Burada aynı şekilde kocaman bir pilav. Hello. Bu şekilde hazırlanıyor. Büyük bir organizasyon. Aynı zamanda kendi kutsal metinlerini de burada okuyorlar. Bu keşişlerin herhangi bir evlilik hayatları olmuyor. Cinsel hayatları olmuyor. Yani bir yandan işte dünyevi hazlardan ellerini ayaklarını çekiyorlar. Bugün sadece burada bir öğün yemek yiyecekler. O da saat sadece 9.30'daymış. Ben size şöyle hemen ibadetlerini yaptıkları yeri de göstereyim. Meditasyon hallerini bozmak istemiyorum. Bakın hepsi medite halde. Ve yine ritüellerinden bir tanesi kıyafet konusu. 3 parça kıyafet giymeleri gerekiyormuş. O da onların bu ritüellerinden bir tanesi. Bana şey dediler. Kendini evinde gibi hisset. Hani yolda gelişigüzel gençlerden konuştuk. Müslüman olduğumu söyledim. Dedi kendi evinde gibi hisset. Yani öncelikle biz insanız dedi. İnsan olduğumuzu hissetmek ve onun bilincinde yaşamak gerçekten çok huzur verici. Normalde kaldıkları yerlerin üzerlerini kapatmıyorlar. Ama işte yağmur falan yağdığı için o yüzden böyle bir yer yapmışlar. Üzerlerini örtenler. Burada bu şekilde uyumak. Düşünsenize 8 gün 10 gün boyunca böyle bir ritüel. Bir de imece usulü herkes çalışıyor. Herkes bir işin ucundan tutmuş. Hello. How are you? 7 years old. What is your name? My name is Melih. Hello. Yeah, spicy, huh? Hello. Hello, Mingalaba. Mingabrava. Burada da yemekler, kazanlar kaynıyor. Hello sir. Wow. Pilavlar. Rice, he? Arkadaşlar bakın burada tofu var. Bu tofuyu nohuttan yapmışlar. Nohutu bu hale getiriyorlar. Daha doğrusu hamur gibi yapıyorlar sonra bu hale getiriyorlar. Yine şurada kıtır kıtır nohuttan yapılan atıştırmalıklar var. Bak şunlar da nohuttan yapılmış. Yeah, so big. Şeyi fark ettiniz mi ya? Aslında her inancın bir ritüeli var. Düzenli yaptığı ve onları yaparak manevi olarak kendilerini belli bir aşamaya getirmeye çalışıyorlar. Amaçlar, gayeler hep bir içe dönmek, kendini bulmak, kendini keşfetmek, kendini dizginlemek, nefsini dizginlemek. Geneldeki hep gayeler, amaçlar böyle oluyor. Gittiğim ülkelerdeki inançlara temas etmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bazen şey diyorlar işte otostop tehlikeli aman çekme vesaire filan. Abi ki insan otostop çekmeyince de kendini böyle bir atmosferde bulamıyor. Çünkü halkla temasa geçiyorsun. Arkadaş sağ olsun bana yardımcı oldu. Yani bu ulaşımı işini halletmeseydi biraz işim sıkıntılıydı yani. Ama neyse ki o işte halloldu, kafam rahat. Artık burayla alakalı daha fazla şey araştırabilirim. Tabii ki hayatın içerisinden görüntüleri de size sunacağım. Çocuklar da arkada. Bu pratiğin adına Duhutanga deniliyormuş. Farkında olmadan aslında Budistlerin
çileli bir pratiğinin, çileli bir uygulamasının içerisinde buldum kendimi. Bu da aydınlanma yoluna giriyor. Çok zengin, sarayda yetişmiş bir çocuk. Babası yani ailesi ne isterse veriyor, evli çocuklu. Ama o bu hayatın içerisinden, bu fanustan çıkmak istiyor ve kendine çile yoluna koyuyor. Aydınlanma yoluna giriyor. O çile yollarından bir tanesi de bu yaptığı pratiklerden biri. İşte bu insanlar biraz acı çekiyorlar. Çünkü uykusuz kalıyorlar. Böyle yatma pozisyonu yok. Kafaları hep aşağı düşünce hemen kaldırıyorlar. Aynı şekilde aç kalıyorlar. Günde bir öğün yiyorlar. Mideleri kazınıyor. Bunun yanında tabii ki büyük yoğunlaşma gereken bir meditasyon sürecine giriyorlar. Banyan ağacının altında oturmasının da bir sebebi varmış. Bu da aydınlanma yoluna giderken bir incir ağacının altına oturduğu söyleniyor. Bir de banyan ağacının altına oturduğu söyleniyor. Banyan ağacından demin bahsetmiştim. Böyle kökleri toprağa gider. Bir kökün etrafında toplanma anlamı da taşırmış. Yani öyle aslında manevi anlamları da var buradaki insanlar için. Bir de genellikle bu çadırlar kuruluyor ya, çadırlarda manevi olarak en üst seviyedekiler banyan ağacına daha yakın oluyormuş. Diğerleri biraz daha etrafına yayılıyormuş. Budizm'de uyku insanın kendisiyle arasına engel olan şeylerden bir tanesi. 5 şeyden bir tanesi. Bunda cinsellik vesaire de var. Aslında çoğu inançta insanlar belli şeyleri kontrol altına almaya çalışıyor. İşte az ye, az uyu, az konuş, işte cinsellik. Bu tarzda nefsani şeylere ket vurarak manevi olarak yol kat etmeye çalışıyorlar. Budizm'de de buna benzer şeyler var. Yani ben bunu anlatırken diğer inançlardaki pratiklerdeki benzerlikleri de dikkatinize çekerim. Yani çoğunda aslında benzer şeyler var. İnsanı kendinden alıkoyan ne varsa onu bir miktar böyle dışarı itmek, kendiyle baş başa kalmak, bazen acı çekmek ama acı çekerken de acının da geçici olduğunu bilmek, bunun farkında olmak bir nevi. Buradaki ritüellerin amaçlarından bir tanesi de bu saydıklarımmış. Şimdi yemek vakti. Bakın monklar ellerindeki kaselerle yemeklerini yiyecek. Onların çile yolculuklarına şahit oluyoruz. Genelde sabahları bu kaselerle beraber dışarı çıkarlar. İnsanlardan işte yemek toplayanlar, para toplayanlar olur. Bazıları çok erken yaşta bu hayatı seçiyor. Bakın bütün yemekleri aynı kabın içerisine koyuyor. Böyle bir atmosfer. Thank you. Türkiye. Arkadaşlar önce erkek keşişler yemek aldı. Sonra kadın keşişler yemek aldı. Bu arada fark etmeniz belki kolay olmayacaktır ama kadınlar da kafalarını kazıttığı için genelde onlar da hani ayırt etmek çok kolay olmuyor. Tabi burada sadece keşişler ibadetlerini yapmıyor. İşte mesela içinde gücünde olan esnaf da buraya gelip bir günlük, 2 günlük kampa giriyor ve veyahut da günübirlik artık ve bir nevi bu manevi atmosferden faydalanmaya çalışıyor. Yani bu belki size bir eziyet olarak gelebilir ama bunun için biraz Budizmi anlamak gerekiyor. Buda'nın da dediğim ya zaten hayatına baktığın zaman o şatafatlı, lüksten, keyiften böyle kendini çileli yola vurarak aydınlanmaya ulaştığını dile getiriyor. O yüzden bu insanlar da aslında bedenlerinden sıyrılıp acıyı hissetmiyorlar. Yani onlar için aslında eziyet veren şey bulundukları konforlu alan. O konforlu alandan çıktıkları zaman manevi bir hazın içerisine giriyorlar. Kendilerini böyle bir zora soktukları zaman ruhlarını tabiri caizse bir idmana sokarmışçasına performanslarını arttırıyorlar, maneviyatlarını arttırıyorlar. Ve bu şekilde kendi nirvanalarına ulaşıyorlar. Baş keşiş çağırdı. Kimsin, nesin, necisin, ne değilsin biraz soru sordular bana. Ondan sonra dedim ki bak rahatsız ettiysem gidebilirim. Ondan sonra yok kal herhangi bir problem yok. Sadece dediler işte çekim yaparken falan dikkat et. Çünkü meditasyon halindeler. Şimdi arkadaşım dedi ki bana gel dedi sana biraz evimi göstereyim, lokal hayatı göstereyim. Otostop videosu bir anda döndü benim. Myanmar'da köy hayatı, Myanmar'da inanç, Myanmar'da günlük yaşam. Şimdi onlarla beraber şehre doğru gidiyoruz. Güzel gidiyor ya. Vallahi ben keyif alıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. İlginç bilgilerle karşılaşıyorum. İnançlar da böyle bir ülkede yani birkaç tane şey var zaten. İşte inançlardan farklılık yakalayabiliyorsunuz. İşte doğumdan, düğünden, ölümden, festivallerden burada bunlara katıldığınız zaman o ülkedeki farklılıkları yaşayabiliyorsunuz. O ülkeyi anlayabiliyorsunuz. İnançlarını idrak etmeye çalışıyorsunuz. Hem farklılıkları görüyorsunuz hem de aynılıkları görüyorsunuz. Bence çok da farklılığa yoğunlaşmamak lazım. Her ne kadar bakın farklı bir inanç adı olsa da birçok benzerlik var. Dünyanın her yerinde insanlar maneviyatını, ruhunu beslemek için bu tarzda ritüeller yapıyor. Onlardan bir tanesini de bugün burada görmüş olduk. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Hemen kayda gireyim dedim ya.
Ya biz nasıl denizi izliyoruz ya, bu arkadaşlar da pirinç tarlalarını izliyorlar. Onlardan bir tanesi bak. Şimdi arkadaşın köyüne gideceğiz. Biraz etrafı göreceğiz. Bugün köy hayatını da bu videoya eklemiş oluruz. Bir yandan da arkadaşa dedim ki yani beni gasp etmezsin değil mi dedim. Daha önceki travmalarımdan bahsettim ona biraz. O da yok dedi, güldü filan. Şimdilik yol güzel bir şekilde akıyor. Biz böyle tıpış tıpış gidiyoruz. Arkadaşlar şu hikayeye bak ya. Şimdi burada tamam güzel bir turizm potansiyeli var. Şuradaki evin sahibi demiş ki ya burada turizm artar. Burada insanlar gelir. Ben de şöyle bir uçak alayım. Bu uçağa da restoran yaparım demiş. Şöyle bir uçak almış adam. Adamın özel mülküne de girmeyeyim. Asıl bir parası varsa uçağı getirmiş buraya restoran yapmak için. Tabii ki iç savaşlar vesaire başlayınca adamın planlar havada kalmış. Uçak da burada böyle çürümeye başlamış. Ama bir umut işte. Şimdi arkadaşlar beraber köye geldik biz. Onlar bufalo dışkısı toplayacaklar. Gübre toplayacaklar yani. Ondan sonra kendi bahçelerine getirecekler. Ben de öyle onlarla beraber geziyorum. Bak bufalo da orada. Bahçeye atacaklar. Bu arada bayağı şey öğrendim ya. O geçen Bagan'a gitmiştim ya. Bagan'da bayağı bir çatışmalar falan oluyormuş yani. Ben yatmadan önce de böyle sesler falan duyuyorum ama diyorum herhalde ne bileyim bir hayvan geliyor diye bizi tüp patlatırlar ya ve ses falan yaparlar. Dedim herhalde öyle bir şeydir muhtemelen. Meğersem bayağı bildiğin o bölgenin hemen benim kaldığım nehrin arka tarafında bayağı bir çatışmalar oluyormuş. Buradaki hükümet hani böyle sıcak temastan ziyade uçaklarla beraber bombalıyor abi. Bombalıyor geçiyor. Birkaç böyle büyük şehir haricinde diğer tarafta hep kontrol sivillerde. Yani direniş güçlerinde. Hani mesela bak göç edenleri gördüm, farklı yere gidenleri gördüm ki bu yanınızdaki arkadaş da mesela Myanmar'a göç etmiş çocuk. Çünkü bulunduğu yerde savaş var. Yani ya savaşa katılacak ikisinden birine. 35 yaşından aşağı olursan savaşa gidiyorsun. O yüzden işler biraz tehlikeli, sıkıntılı. Yani kolay değil anlayacağınız. Bunun yanında bir tane arkadaşla tanıştım. Onun da kardeşi vefat etmiş. O da Türkiye'ye gitmiş. Ne denir bilmiyorum ya. Gerçekten kolay değil. Arkadaşlar şimdi arkadaşın yerine geldik. Bak çilekleri dikmiş. Hemen nehrin kenarında yaşıyorlar. Kendileri bir köy evinde yaşıyor. Her şeylerini kendileri yapmaya çalışıyorlar. Burada sularını filtreliyorlar. Aynı zamanda bir yandan da turşularını yapıyorlar. Yani tam olarak Myanmar'da bir köy evinin içerisindeyiz şu anda. Evde böyle çok fazla eşya yok, halı falan yok. Kendi halinde insanlar. Tabii ki tarım var, hayvancılık var. Arkadaş şimdi gübreleri muhtemelen kendi bahçesinde kullanacak. Benim pitbull var diyor. It's really big bro ha. It's really big. Arkadaşım organik tarım yapıyor. Kendisi daha önce burada tur rehberliği yapmış. Şimdi de işte tarımla falan uğraşıyor. Mücadele ediyorlar. Böylelikle Myanmar'da böyle bir köye de tarıma da göz atmış olduk. Şehirde böyle dağın yamacına kurulmuş. Sol tarafta şehir merkezi var. Biz şu sağ tarafta sürdük demin o pirinç tarlaları falan vardı ya onlar hep bu taraftaydı. Arkadaş burada mantar yapıyor. Mantar yetiştiriliyor. Aynı zamanda işte organik nohut falan yetiştiriyor. Burada arkadaş gübresini yapıyor. To make organic, we need them. Ya bak abi arkadaş organik işte köy hayatı. This is another different worms. Bak. Babadan kalma, atadan kalma toprağı varmış. Adam iyi değerlendiriyor. Hello there. My best friend. My friend. Mingalaba. Mingalaba. Thank you so much for everything. Şehirlerde yaşadığım deneyimler çok farklıydı. Orada biraz daha böyle taksi şoförleriyle para bozduran işte adamlarla falan biraz sürtüşmelerim olmuştu. Ama buradaysa gerçek Myanmar insanını, Myanmar'ın Anadolu insanını yaşamış, görmüş oldum. Herhalde bir 12-13 saatlik bir yolculuğum olacak, belki daha fazla. Bugün de yaşanılısı bir gün oldu. Bugün de güzel bir vlog oldu. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Düşüncelerinizi de bekliyorum, yorumlarda okuyacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.